Ondan Arkadaşlar bugünkü ilk dersimiz Tokyo'da gece hayatı. Sonra hep beraber pavyonlara gideceğiz. Izuka Sensei bugün bizim hocamız. Bugün bizim hocamız olacak. Bu İzmit pişmaniye. Hocamıza bir kutu İzmit pişmaniyeyi vereyim. Ben seni pavyona götüreyim seni. Şimdi Çin'i boş ver. Şimdi konuşmaya başlıyor. 3 tane Çinli kız arkadaşım. Tonkotsu ramen. Tonkotsu ramen. Bilgi yeter bizim için. Yani çok güzel. Hocam ne durumdayız? Muhabbete daldık hocayla. Çalışmayı düşünüyorsanız veya Japonya'ya gelmeyi düşünüyorsanız ama nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız bu video güzel bir başlangıç olabilir. Human Akademi bölüm 1. Başlayalım. Kamerayı bir netlim, yüzümü. Benim sesim değişmiş ya. Tokyo. Yeni videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Japonya'dayız, Tokyo'dayız. Bugün çok güzel bir videonun başlangıcı için tekrar senelerce geldim yere geldim. Bir saniye. Tabela nerede? Tabela hiç değişmemiş ya. Değil mi? Yok. Tabela aynı. Vallahi 10 senedir aynı ya. Helal olsun. İlk konuğumun yanına dönmek istiyorum. Yine ben. Human Akademi'nin önündeyiz. Human Akademi'nin olmazsa olmazlarından Ayşe Hanım. Merhabalar. Merhabalar yeniden. Nasılsınız? İyiyim, çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim vallahi çok şükür. Zaman çok çabuk geçiyor. Evet, aslında bayağı bir oldu bizim son görüşmemizden Evet. sonra. Son videodan sonra daha da uzun zaman oldu. Zaman ben anlamıyorum. Japonya'da çok hızlı geçiyor. Evet. Mesela kaç senedir buradasınız? 9. Hissiyat olarak 9. Değil, 2-3 Değil mi? falan 2-3. maksimum. Benim de 4,5 ama hissiyat olarak sanki böyle 1 gibi. 9 sene bayağı olmuşsun ya. Evet. Maşallah. Seneye kalıcı oturuma başvurabiliyorum. Aa, Evet. kalıcı oturum. 5 değil miydi o ya? Çıkardılar, ona çıkardılar. Ona mı çıkardılar? Ne Evet. ara çıkardılar? 2026 Nisan. Allah Allah. Başvurmak isteyenler vardır ama mutlaka. Gittikçe zorlaşıyor. Gelmek isteyenler hemen gelsinler. Hemen gelsinler. Biraz da evet konuşacağız. Hepsine gireceğiz. Hemen olmasa da kadar hanımefendi var da okul çalışanı tam anlamadım. Değil büyük Göstermeyeyim o ihtimalle zaman. ama. Şöyle geçelim. Tamam. Bizde böyle. Bunlar kamera arkası görüntüleri. Evet. Yüz gösterme olmadığı için uçan kuşa bile dikkat etmemiz lazım. Her an mozaik geliyor. Keyfiniz nasıl Ayşe Hanım? Görüşmeyeli. Her şey çok güzel. Yolunda gidiyor. Artık zaten Türkiye öğrencileri de bir yoluna oturttuk. Ne zaman neyin olacağı belli. Zaten bana başvuran herkes videolardan gördüm biliyorum. Çok anlatmanıza gerek yok diye geliyor artık. Ben de rahatım. Güzel. Ders yapacağız. Japon hocamızla birlikte katılacak öğrenci arkadaşlarımız olacak. Uzun soluklu Human Akademi ile sözleşme mi derler? Sözleşme ama. Aklım Anlaşma, sözleşme. paraya gitti ya. Daha kibar yolu nasıl söylerim diye düşündüm de. Anlaşma diyelim. Anlaşmamızın başındayız. Güzel içerikler yapacağız. Sadece bu okulla, Tokyo'yla sınırlı kalmayıp Osaka'ya gideceğiz. Okul bizi gönderirse bir Kobe eti yeme. Bu sefer inşallah gideceğiz. İnşallah. Pek böyle ümitsiz gibi söylediniz ama. Bugünkü videoyu okuldaki öğrenciler için değil, izleyecek olan insanlar için daha ziyade tasarladık biz. Çünkü Japonca çalışmaya nereden başlayayım, hiragana, katakana'yı nasıl öğreneyim gibi sorular çok fazla geliyor. Bugün hocamızdan özellikle rica ettim. Sıfırdan hiç bilmeyen öğrenciler için gibi başlayacağız derse. O yüzden eğer Japonca çalışmayı düşünüyorsanız veya Japonya'ya gelmeyi düşünüyorsanız ama nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız bu video güzel bir başlangıç olabilir. Burayı böyle emekleme videosu gibi düşünün. Sonlara doğru artık böyle belki güzel bir şirkette para sayma makinesinde paraları sayarsın Japon yenlerini. Böyle şaka yapıyorum ama bunları koyabilir miyiz videoya? Koy sorun değil. Human Akademi sonra Soyun. kardeşim ne Sorun parası olmaz. diye bana mesaj atmasın. Yok. İçeriye geçelim. Bina 10 senedir aynı. Aynen. Bir şeyler ekstradan bakıp söylemek istedim ama Yok. duvardaki boya, her şey, asansörün tipi aynı. Hiçbir şey değişmedi yani. Ben de 2021 yılından beri burada çalışıyorum. Gerçekten hiçbir şey değişmedi. Vallahi her şey 5, 6 ve 7. katlar. Evet. Biz bir 6. kata çıkalım. Çocuklar diyorum. Öğrencilerin ders vakti şu anda. Bakalım. Vay. Şey güzel ama rengi güzel. Çifte telli oynuyor. O ne görüyor o? musun? O ne? İnsan human ya. Ha o insan mu? şeysi. Ben hep böyle çiçeğe benzetiyorum Yok, ya. insan. 10 senedir çiçek sanıyorum Çifte ben telli bunu. oynayan insan. Vay anasını. Keşke okula ilk başladığımda burada sorsaydı. Şu anda dersteler. Evet dersten. Ha biz burada mıyız? Evet. Sınıf iyi. Klasik her sınıf böyle herhalde. Yani 3 aşağı 5 yukarı bütün sınıflar böyle. Bir tane akıllı tahta, bir tane beyaz tahta. Masa sıra. Standart. Gelecekler olan da bir fikir olunması için hani Evet. orada nasıl ders işleniyor, ortam nasıl, bu soruları da bana yazdıkları için size de tabii çok yazıyorlar. Bu videolar çok fikir verme açısından iyi oluyor bence zaten. Çünkü görebiliyorlar. Kolay birisinin gelip burada çekim yapması. Türk var mı benden başka?
Çekim yapan yok. Yok değil mi? Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Bak yokmuş. Bu ateş ölçer mi? Neydi bu Evet, ya? bu ateş ölçer Covid zamanında alındı. Burada Duruyor. kullanılmıyor Şu an o zaman. kullanılmıyor. Japon hiç kaldırmıyor bunu. Ben böyle Evet. şeyleri biraz takım. Belki lazım olur. Burada hangi öğrenciler, hangi milletten var? Tokyo okulu için söyleyecek olursam Çin'den öğrenci geliyor Tokyo'ya. Zaten Japonya genelinde en fazla Çin'den gelen yabancı öğrenci var ama Tokyo'ya özellikle gelmelerinin sebebi Çin'den gelen öğrenciler genelde böyle 18-25 yaş arasında burada üniversite düşünen öğrenciler Tokyo'ya geliyorlar. Buradaki üniversitelere başvuruyorlar. Diğer milletler hangisi oluyor? Aslında Avrupalıların, Amerikalıların çok tercih ettiği bir yer değil Tokyo. Genelde Osaka'yı tercih ediyor onlar daha eğlenceli olduğu için. İşte Türkiye'den gelen öğrenciler genelde Tokyo'yu tercih ediyorlar. Gerçi son zamanlarda Osaka da bayağı popüler, onu da söyleyebilirim. Kore'den öğrencilerimiz var. Japonya'nın yakınındaki diğer Asya ülkeleri işte Filipinler, Endonezya, Sri Lanka vesaire gibi ülkelerden de öğrenciler var. Avrupa tarafından bu tarafa gelen öğrenciler dediğim gibi genelde Osaka'yı tercih ediyorlar. Tercih ediyor. Osaka tabii bir kere böyle tadına baktılar mı şehrin? Benim de ikinci memleketim. Çok gidiyorum rehberlik şeyinde de eğlenceli, güzel yer. Anlayabiliyorum biraz Evet. kafalarını. Burada kaç tane Türk var okulda? Aşağı yukarı Tokyo ve Osaka ortalama 100-120 civarı bir öğrencimiz var. Çalışan da bayağı var burada. En sağ tarafta öğrenci işleri var. Ondan sonrası öğretmen hep. Derse giren öğretmenler var, sınıf öğretmenleri. Onun dışında sözleşmeli öğretmenler var. Öğretmenlerin bir kısmı rehberlik vesaire de yapıyorlar. Çalışanlar, tabii burada departman olayı var mı? İşleyişi var mı? Departman. Var. Öğrenci işleri departmanı var. Bir de öğretmenler var bu binada. 5. kattaki ofiste ders kitaplarını hazırlayan kişiler. Bizim satış departmanı vardı. Bunları hazırlayan üst akıl. Bunlar daha üst öğretmen. üst akıl. Çekiyorum ben. Tabii çekebilirsiniz. Şuradan itibaren bayağı bir arkada dolu çalışan var da özellikle zoom yapmadan göstermek istiyorum. Daha önceki videoya çıkan Takashi Hanım da var burada. Selam vermek isterseniz. Ha veririz, selam veririz. Hepsi işinde, gücünde kultura mı götürüyor? Open Campus etkinlikleri oluyor ya, oralara gitmek isteyen öğrenciler için etkinlik de düzenliyorlar. Bu okul etkinlik tur falan yaparsa beni de çağırın, beraber giderim. Üniversiteye mi gidelim? Vallahi gelirim. Böyle araba bu tür şeylere ilgim var. Buralarda Makyaja götürelim sizi. Ne makyajı? Makyaj okulları var ya, Makyaj mı? güzellik okulları var. Olur bir Oralara içerik beni şey yaparken, biraz güzelleştirmeye çalışırken. Ama bu güzel bir şey aslında. Etkinliklerin olması. Bir şey konuşuruz bunu. Biraz ilgimi çekti. Tabii otomotiv sektörü Evet. çok geniş olduğu için o alana kayan bayağı bir öğrenci var meslek yüksek okullarına giden. Onu da ayrı konuşacağız. Sessiz, sakin, yüzlerce öğrenci var da herkes böyle kafasını önüne koymuş. Sistemli güzel bir çalışma var öğrenciler tarafından. Biraz önden girizgah yolu açmak için lafı uzun tuttum. Dil okuluna gelen bir öğrencinin başarılı olması için en kritik sizce 3 şey nedir? Birinci olarak Japonca en azından temel seviyede çalışarak gelmeleri. Çünkü eğer hiçbir şey bilmeden gelirlerse o zaman burada adapte olma süreleri çok daha uzun oluyor ve o oryantasyon sürecini uzun yaşadıkları zaman ilerleme kaydetmeleri de daha yavaş oluyor. Motivasyonları da daha fazla düşüyor. O yüzden benim en büyük tavsiyem en azından M5 seviyesini çalışarak, bitirerek gelmeniz. Sorunsuz bir şekilde. Ayaklar yere basacak evet. şekilde ilk başta kritik. İlerlersiniz. Evet. İlk baştaki o motivasyon bir kere düştüğü zaman çünkü yabancı bir ülkedesiniz, tek başınızdasınız, toparlamak da zor oluyor. Motivasyonu en yüksekte tutabilmek için mümkün olduğunca hazırlıklı gelmekte fayda var. Ama genelde Türk öğrencilerin özellikle benim gördüğüm de böyle bir animeden işte filmlerden, şarkılardan vesaire böyle bir etkilenip biraz bir altyapıyla geldiği fazla oluyor. Bilmiyorum siz daha iyi bilirsiniz. Değil aslında. %50-50 diyebilirim. Anladım. %50'si hiç çalışmadan gelen öğrenciler. Özellikle Türkler için konuşacak olursam. %50'si dediğiniz gibi animelerden vesaire çalışıp gelenler var. Direkt JLPT sınavına Türkiye'de girip gelenler var. En başarılı onlar oluyor zaten. Kendi işinizi kendiniz görmeye alışmak diyebilirim. Çünkü genç yaşta gelen öğrencilerimiz de var buraya. Haliyle genel hani belge, evrak işlerini falan aileleri yönlendiriyor Türkiye'de olduğunuz zaman. Bir de bir destek grubunuz oluyor sonuçta. Arkadaşlarınız, akrabalarınız, tanıdığınız insanlar. Buraya gelince kimse olmadığı için işinizi kendiniz görmeye hazır değilseniz çok zor oluyor. Bir kendiniz bulmanız gerekiyor. İşte belediyeye gitmeniz gerekiyor. Hasta olduğunuz hastaneye gitmeniz gerekiyor. Her tarafta belge doldurtuyorlar. Biraz zor. Ben bir ilave yapayım. O belki yanlış anlaşılabilir. Hani okul bir şeyle ilgilenmiyormuş gibi değil aslında. Hani burada öğrenciler sordu mu okullar genel olarak hani bu okul üzerinde değil de hepsi hocalar genelde yardımcı oluyor. Yönlendirme yapıyor. Önceki videolarımızda mesela sizde çektiğimiz bir okul videolarında da bunu belirtmiştik, konuşmuştuk üzerine. Çünkü burada işte ev bulmak ayrı bir sorun. İşte o belediye kısmı vesaire derken bunu da Ayşe Hanım'a ya da burada rehber hocalar var dediniz değil mi? Sorabiliyorlar Evet. kendilerine. Tabii sorabilirsiniz ama öğrenci kendisi gelmediği Tabii, o zaman sonraki, hani yardımcı benim olamıyor. Anlatmak istediğim de hani burada da sorulabilir. Ondan sonra da öğrencinin biraz daha böyle tabii girişken denebiliriz ya. Girişken olmakta Çünkü fayda var. Sushi aslanın ağzında burada.
Eğer üniversiteye gidip sonrasında buraya gelmeyi düşünüyorlar. Üniversiteyi belki aile ortamından uzak bir şehirde okuyup kendi ayakları üzerinde durmaya alıştıktan sonra gelmeyi deneyebilirler. Maddi durumları el veriyorsa turist vizesiyle önden gelip 1-2 ay en azından burayı görüp alıştıktan sonra gelebilirler. O da çok faydalı oluyor. Siz söylediğinizin bir kısmını tek başınıza yaptınız herhalde. Burada uzak bir yerde değil mi? Evet. Ayşe Hanım'la ilk okulla alakalı olmayan videolarda böyle uzun sohbetimiz oldu. Oralara da bakabilirsiniz. Ayşe Hanım bir ara öğrencilerle böyle yemek konseptli bir şey yapalım ya. Yapalım. Vallahi güzel olur. Böyle Beraber Japon yemeği yaparız. Evet ama böyle hani sushi değil. Yosun içine somon pilav koydum değil de bizi göster neyse onu konuşur. Güzel bir içerik olabilir. Ondan sonra da böyle kendimizi cosplay yapıp hep beraber. Bu da ayrı güzel bir içerik olabilir. Ama yemek kısmı güzel hem de kültürü tanıtmak adına güzel olabilir. Belki daha böyle ev yemeği gibi bir şey ayarlayabiliriz. Japonların evde yediği yemeklerden bir şey olabilir. Güzel. Onu da sözünü aldık. Aktiviteye katılacağız. Yemek yapacağız. Takip edin arkadaşlar. Eğlenceli içerikler gelecek. Türklerin arasından ben çok güzel yemek yaparım, bileğime güveniyorum diyen varsa gelsin. Yapalım beraber. Tabii burada bir sürü yüzlerce öğrenci var ya. Evet. İlla biri güzel yemek yapıyordur yani. Biraz çetin geçiyordu. Japonca kısmı değil mi? Ne bu ya? Tavşan mı bu? Japon tavşanı. Hayatla alakalı herhangi bir problemi olan insanlar gelip konuşabilsin diye Çince, Korece, İngilizce, İspanyolca. alakalı? Hayatlarıyla yani Hayat. iş bulmak istiyorum, yarı zamanlı iş arıyorum, ev arıyorum vesaire. Tavşan niye? Sevimli olsun hani konuşmaları kolay olsun Her diye. şeyi bir karakterize etme var ya. Videoya giriş yapacaktım da her yerden bir şey çıkıyor. Anlatasım geliyor Japonca. Hocamız içeride. Tokyo'nun ortasında Takadono Baba diye bir yerdi. Burası ilçe sayılır mı? İlçe denebilir mi? Denir ya ilçe yani Tokyo'ya Shinjuku'nun şeysi. evet, güzel böyle bir ders yapacağız. Eli boş gelmedim. Ayşe Hanım'a da hediyem var. Girişi yapalım. Tamamdır. Girişi yapalım. Merhaba. Hocam biz geldik. Konnichiwa. Tamam Ayşem kapıyı kapatın. Kapıyı kapatayım. Esmesin. Ceyran yapanın Japoncası varsa söyleyebilirsiniz. Yok. Konnichiwa Sensei'nin yanına gideceğim. Eli boş gitmek olmaz değil mi arkadaşlar? Ben biraz elim dolu geldim. Türk işi hediyelerle geldim. Hocamıza bir gideyim. Önce bir kendimi tanıtayım adetten de. Bir kolonya falan olaydı güzel kokardık ya. Hacime maçtı. はじめまして。 Cemu des. 飯塚です。 Izuka. 飯塚。 Izuka-san. Izuka Sensei. Izuka Sensei bugün bizim hocamız. Bugün bizim hocamız olacak. Hoşmaz. よろしくお願いします。 Bir hediyemi vereyim ben. Hocam size pişmaniye getirdim. Büyük ihtimal hayatında ilk kez görmüştü omiyagi arimasu. ありがとうございます。 Kore wakarimasu ka? わかります。 Vakarım. Bu İzmit pişmaniye. Hocamıza bir kutu İzmit pişmaniyeyi vereyim. Ha o kaşı. Torko'nun o kaşı. 非常に甘くて、コットンキャンディーに似てるような。 そうなんだ。 Yapılışı ne diyelim? Satoto Satoto batta. batta. Ayşe Hanım sizi de var. Ayşe sen de omiyagi arimasu. Kahveci Mehmet Efendi. Bugün zaman ayırıp gelme arkadaşlara da böyle tek tek teşekkür etmek istiyorum. Sırayla arkadaşlar isminizi söyleyebilirseniz. Benim adım Samet Kendigelen. Samet Kendigelen. Samet hoş geldin. Benim adım da Samet. Ya sen de Samet'sin. Evet. Ben de daha Ocak'ta geldim. 3 ay falan oldu. Sen de hoş geldin. Ümit Doğan. Ümit hoş geldin. Faruk Aydın. Ben de Mart sonu gibi geldim. Nisan'da başladım. Herkes böyle biraz yeni Japonya'ya, Tokyo'ya ayak basmış gibi. Nasıl keyifler, durumlar? Geldim. Gece hayatı burada çok zevkli. Gece hayatı mı? O zaman bir saniye. Hemen gece hayatından Arkadaşlar bugünkü ilk dersimiz Tokyo'da gece hayatı. Sonra hep beraber pavyonlara gideceğiz. Okulun ayrı bir hizmeti. Derste hoca sana pavyonları tanıtacak. Başlangıç seviyesinde hocamız bir şeyler gösterecek. Güzel bir kelime yarışmamız var. Size güzel hediyelerim olacak. 皆さんこんにちは。今日の授業を始めます。よろしくお願いします。最初自己紹介、名前ですね。名前、私の名前。私の名前は飯塚です。飯塚です。はじめまして。よろしくお願いします。ひらがなです。ひらがな。これはカタカナでも同じですね。ではこれは分かりますか？漢字難しいですか？今日はひらがなとカタカナの勉強です。3つの文字があります。うん、ひらがなのうんじゃあこれはどうですか？そうひらがなのめこれは分かります？おおそう漢字じゃあこれはどうです？おおいいですね。オッケーこれはそうこれはひらがなとカタカナ同じゲームをしますゲームをそうですね。これひらがなカタカナ同じですからこれはゲットできますね。あいうえおかきくけこさしすせそ Hiraganaları, kataganaları eşleştireceğiz. Hadi bakalım. Gazanız mübarek olsun arkadaşlar. Hafıza oyunu gibi. Ben gidiyorum. 長く見ないでください。 Hemen seç göster. おおじゃあゲットこれは
そう、く。Hocam kazanana bir ödül verseniz biraz da teşvik olur değil mi? おー、OK ですね。いい。 Hem hiragana hem katagana'yı birleştirmiş oldunuz. OK ですね。 Nasıl gidiyor? おお、これは Sana 2 tane pavyon hediyesi vereceğim. Bir tane Kabukicho'da, bir O. tane de So, Shinsai'da. ki- Şey yaparız. キー前にありましたね。 Off カ the メラあり record, ましたね。 off the record şey yapacak. Abi ders nereye kadar? おお、OK ですね。おお、 Güzel bak bir pavyon dedim hemen şeye gözler もう açıldı. 少ないですよ、少ない。 Bildiği yerden söylemek lazım. ラスそうそう、OK。OK。じゃあ、皆さん今何枚あります？何枚あります？ Kim kazandı? Kimde en fazla kağıt varsa o kazandı. 3ペア、3ペア。ペア。4ペア。3ペア。じゃあ、5ペア。 Bravo. 6 ay ücretsiz kurs verdik size. そうそう。ひらがな、カタ Böyle カ gaza ナ。 geldim söyledim de. Yok olmaz değil mi? Olmaz değil mi? O kadar 勉強は pişman ゲー değilim. ムでやる。今日はあいうえおの練習です。あいうえお。 Ayuyeyo. Ben de çok severim Ayuyeyo. あはあ。じゃあ皆さん言いましょう。あ、い、そう、い、え、お。じゃあ、 Hoca anime karakteri gibi. お。 Hocam biraz ya sürmezsen. そう、です。お。オッケー。大丈夫ですね。 Ağzına şey 口だ ses け。 çıkarmadan 言いません。口だけ。 biraz karıştır ama karıştır. Sıradan gitme. Ne diyorsun hocam? お。 Hayır. うん。 Başlangıç seviyesi için onu belirtelim de arkadaşlar. Daha yeni gelmiş Bismillah demiş Japonya kişiler için yanlış anlaşılma olmasın. Arkadaşların da hepsi yeni olduğu için daha yeni başlıyoruz. Onu da açıklama yapayım. Bunu ben yazdım da hocam bunu bir sileyim ya. じゃあ、お願いします。お願いします。 Bir sileyim. お、ちょっと。 Ne oldu hocam? Ağızlar falan açıldı burada. Başka bir şey görmeyiz değil mi? Burası Japonya. Ne çıkacağı belli olmaz. Japonya'da da olsa yani hata verebiliyor. Demek ki neymiş? Japonya teknolojik. Neyse oralara girmiyor. Aslında biraz pişmaniye yese. Pişmaniye yese daha güzel olur. ごめんなさい。お Bu makine dokunmatik mi? Evet. アイアン Aa bu oynamalı. 今アクセントもオエオはオエオは İyi gidiyor abi. 同じですか？ Anlamadım. エウエアイヤイオいやいよ、エウエアエウエア。挨拶 皆さん同じ？2番。 Ayşe Hanım, öğrencilik yıllarınızı hatırladınız mı? Hatırladım. Bende aksanlar hiç yok. O şeyleri yapamıyorum. Biraz yeni gelen için, bilmeyen için zor gözükebilir ama bu aşamalardan geçmek gerekiyor. Kulağınız iyiyse yaparsınız. Müzik kulağı varsa olabilir. Japonca gerçekten şarkı gibi yükselmeli alçalmalı 同じ tonlamaları. です O か？ yüzden 同 müzik じ。 kulağınız お、そうです varsa ね çok。güzel 挨 yaparsınız. 拶。挨拶 Tanışma kelimeleri nasıl 買い söyleyebilirim? 物皆さん、 Selamlaşmalar. 美味しいは意味はわかります？美味しい。これは美味しいです。O işi. Hocam ya yemedin ama o işi Ya. tabii. Nandesi İnşallah o akşam eve işi gidince tabii. bu nasıl tatlı demez. Udon iyi siz udon. Ben udoncuyum. Ben miso ramenci. Soramen güzel bak şimdi ağzının tadını biliyor şimdi. Ramen Çıkın mi var. soramen. Onu da seviyorum. Cup noodle olanı mı お söylüyorsun? お、いいですね。 Dükkanda yemeli olan. じゃあ、 Cup 美味しい noodle, 食べ物。 Evde ne yemek yapıyorsun? Biz böyle gidiyoruz Sonra biraz o işi önce. tabii onu. En baştaki arkadaş böyle bir kafası karışıktı. Lahmacun. Sana dedim burada 2 Bu- tane bu- pavyon ismi vereceğim. Nik- Tahtaya bir anda Ha, kebap. çıktı. Doğruyu yazdı. Oo, Biraz bu bildikleri işi- alandan gitmek lazım. Nihon. Motivasyon önemli. Motivasyon çok önemli. Soba. Çıkışta hep Bu işi- birlikte bir kapı küçük falan yapalım 私 desek は var そ ya. ばアレルギー。 O zaman ayset suları falan görün siz oradan. Unegi. Yılan balığı. Hokkaido'ya Hayvan. gidince 日本で yengeç, 日本で bir kani. 何買いました？日本で。 Değil mi Ayşe? Hokkaido'ya gidip video mu 何を？ çeksek? Hokkaido'da bir Human Akademi kendi okulumuzu orada açalım. Kendi okulumuzu açalım. Siz eve giriyordunuz ne oldu ya? Daha var ya. Daha manager oldum. Daha yeni. Olur inşallah olur. Kamera arkasında bak şu anda kamera arkasına geçsin. Biz orada kamera arkasında öyle gözüküyoruz.
Japonlar kendi içinde biraz böyle dışarıdaki gibi dağınık oluyor. Bir şeyi merak ettim. Temizlik imandan gelir. Yok bence. Samimi İmanı desu nasıl çevirebiliriz bilmiyorum gerçekten. Bilenler yorumlara yazsın. Bir anda bence hocaya sorsak bütün dersin akışı değişebilir. いや布団をひらがなで書けます布団 Temizlik imandan gelir. 布団はひらがなひらがな Temizlik, iman. Siz daha kıdemlisiniz. Sizin söylemek. Ne yazdı? Naruto mu yazdı? Aito mu? Kelime söylüyor öğretmen. Tahtaya yazıyorlar. Sonra o kelimelerle alakalı konuşuyorlar. Konu nereden futona geldi bilmiyorum şu anda. Bir pavyon dedik, bir şey dedik. Muhabbet gitti, bir şey oldu. ありがとうございました Yaz. Galatasaray Fener 2.5 üstü. 小さい小さい皆さん同じですか、OK ですねそう小さい OK Pizza. Destek çıkın. Ben de そうで anlamadım. すね Ne aşamadayız? Bir şeyler öğrenmeye Saygo de çalışıyoruz. sanmam. Hani buraya gelecekler hiragana ve katagana'yı hallederlerse onlar için çok iyi olur. Daha hızlı olacaklarını düşünüyorum. Bu aşamayı geçerlerse değil mi? Öğrenirseniz, gelirseniz zaman yani kazanırsınız. Çinler olaya çok hakim olduğu için sınıflarına da Çinli Ya, düşüyor illaki. 楽しいこ Ve と senden 楽 daha しいことはあり ileride ま gidiyorlar. す Bu sefer 楽 sen しい geride こと kalıyorsun. Bu sefer bir kopma yaşanma ihtimali olabiliyor. Durduk yere Çin'le aramızı bozmayalım arkadaşlar. Ben seni pavyona götüreyim seni. Şimdi Çin'i boş ver. Şimdi konuşmaya başlıyor. 3 tane Çinli 豚 kız 豚骨 arkadaşım. ラーメン豚骨ラーメン Bilgi yeter bizim 楽しい için. 楽しい Yani çok güzel. Hocam ne durumdayız? 歩きます Muhabbete daldık 楽しいです hocayla. ね Muhabbet mi? Yemek Ya, muhabbeti. Toruko'nun Hocam bizi tanıyıp da- konuşması lazım. Bak şu anda biz O pavyondan Nihon'un konu da- açıldı. Arkadaş Nihon'un bildiği da- bütün Japoncaları Aa, takır takır karaoke. yazmaya başladı. カラオケ Herkesin bir eğlence anlayışı. Bildiğimiz konulardan hoca bize soruyor yani. Mesela sınav da öyle abi. Bana pavyonla alakalı bir şey yazdı. Sana bir sayfa dolusu hiragana katakana yazayım. Bende de yemek öyle mesela. カラオケ Antepliyim の ben スコア normalde. カラオケは行きましたの楽しいですよカラオケ Karaoke'ye git. Bir sakura bulup karaoke'ye git diyor. Yani bu bencesi bu. Bir sakura bulup gitti. Bence iyi gittik şimdi. これで終わりになりますありがとうございました Arkadaşlar. ありがとうございます Arigato gozaimasu hocam. Hocanın ismi neydi kulağıma silsen? Ha Izuka. 大丈夫大丈夫 Silmasen Izuka. Izuka. いいですか Izuka hocamızla Izuka Sensei ile birlikte giriş kısmı halletmiş olduk arkadaşlarla birlikte. Yani Japonya'ya dediğim gibi bismillah yeni gelenlerin karşılaşacağı bir durum. Bilmeyen için işte konuştuk arada. Biraz zor gelebilir. O yüzden hiragana katakana başta öğrenip gelirse biraz da ayak yere basmış olur. Hocamıza tekrardan teşekkür ediyoruz. Pişmaniye kutumuzla beraber hocamızı gönderiyoruz. Arigato gozaimasu. ありがとうございました Biz devam ediyoruz. Kelime yarışmamız var. Ufak bir hediyelerimiz var. Devam edeceğiz. İkinci hocamız Ayşe Hanım'ı yanıma davet ediyorum. Ayşe Sensei. はいありがとうございましたいやとんでもないですありがとうございますあすみませんありがとうございます Monitördeki bile karakter bile eğilmiş ya. Hocamızı bir pişmaniyeyle gönderelim. あ、どうぞ。先生すいません。ありがとうございます。 Hocamızı gönderiyoruz. Şimdi arkadaşlar Cem Kun'la beraber Human Academy ikinci sezon birinci bölüm kontratta ikinci sezon yazıyordu. Kelime yarışma, bu kelime yarışmalarını çok seviyorum. Lisede şu arkadaşlarla beni çekindi. Lisede Japonca değil de İngilizce kelime yarışması vardı. Hoca dedi kelime yarışması yapacağım. Bir gün önceden dedi. Abi ben geceden başladım. Ne var ne yok hepsini ezberlemeye başladım. Para verecekler. Herkesten böyle 3-5 bir şeyler topluyorlar. En sonunda kazanan parayı alıyordu. Söylüyor yazıyorum, söylüyor yazıyorum. Beni kimse geçemiyor. Sonunda bir tane kız var. Söylesem ya Tuğçe'yi de ona kaybettim de aklı senelerdir aklım. Sona kadar geldik. Hoca artık en son hani yeter artık dedi. Bir kelime söyledi. Abi aklıma gelmiyor. Kız yazdı, zil çaldı, okul bitti. Parayı aldı gitti sınıfta böyle kaldım. Saat 5 filandı. Biz ama para şeyi yapmayacağız. Onu konuşuruz. Bir yapsak da iyi olabilir sanki. Öyle bir niyetim vardı da onu konuşuruz. Yapsak var ya buraları görüyorum. Burada 4'te 44 kişi olur. Önce valiliğe gidip izin almam gerekiyor. Ondan sonra ikinci valiye eşime gitmem lazım. Şöyle yapıyoruz. Ayşe Hanım hocamız sensei kelime söyleyecek. İlk önce yazan bilen duruyor. Sıradaki geliyor. Böyle bir 2-3 tur yapalım. Hocamız Ayşe Hanım. Ayşem gözlükte numaralı mı? Numaralı. Numaralı mı? Yaşlandım arkadaşlar gözüm görmüyor. Ben Belgelere de. bakmaktan kör oldum. Geçmiş olsun. Bu tarafa. Kürsüye çıkabilirsiniz. Oo. Bizde bir laf vardır ya arkadaşlar, hükümet gibi kadın. Ben normalde Japonca öğretmenliği okudum bu arada. Japonca öğretmenliği okumuş. Ek iş olarak bence Yapar mıyım diyorsun? Yaparsanız- Belge almam lazım. Henüz sınavına girmedim. vallahi size bir söyleyeyim. Bir seneye kadar da ev Alır mıyım öğretmen olursam? gelir. Hadi Bunları bakalım. konuşuruz. Başka hayallerimiz vardı arkadaşlar. Okullarda özel ders verirler dersten sonra parayla. Öyle mi yapsam ben daha çok Türk Gece yarısı. öğrencileri? Ama şeye bak sizin Ginza'ya gitmeniz lazım. Şimdi Öyle ben mi? size Ginza'da 3 tane zengin ailesi vereceğim. Tamam. Onların çocuklarına saat başı 100.000 yen alırsınız. Tamam. Bunu konuşuruz. bende değişik öneriler var. Bir pavyon önerisi verdim, bir de Ginza'da zengin aile önerisi verdim. İsteyen herkese farklı önerilerim var. Önce kolay soracağım. Aoi. Bakıyoruz. Ai oldu. Doğru.
Bir tane daha hiragana yapıyoruz Tamam. şimdi. Hiragana'dan devam edelim. Tsukue. Oo, ikisi de aynı anda bitirdi. O zaman Arkadaşlar bir saniye var kayıtlarına bakıyoruz. Vara gittik şu anda. Deniz hocam var konuşuyor. Deniz hocam var konuşuyor. Oo, ikisi de aynı anda bitirdi. Varda siz varsınız. Tamam. T bölü bakıyorum. Doğru. Akai. Doğru. İkisi de doğru bildi. Bu taraf daha hızlı yazdı. Vallahi Japonya böyle bir yer arkadaşlar. Doğru bilmek yetmiyor. Hızlı da olmak lazım. Yubin kyoku. Bir anda zorlaştı. Hiragana. Yubin kyoku. Yubin kyoku. O taraf iki tarafta yazamadı. Şu Y'nin küçük olması lazım ama onun dışındaki her şey doğru. Doğru, evet. Yoin. Samet Bey kazandı şu anda. Ko. Samet Bey bence yendi Samet. gibi. İtirazı olan var mı? Helal olsun. Bak senle 10 dakika önce pavyondan konuştuk. Bir anda bütün bildiklerini yazmaya başladın. Hocaya söyleyelim bence onun üzerinden gitsin. Gidelim. Bir hediyelerim var demiştim. Arkadaşlar ben bir dönem Japonya'yı gezdim. Sesten anladın değil mi? Anladım. Bak eski takipçiler kemik kitle nasıl biliyor. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Aklıma gelmişken söyleyeyim dedim de. Yollarda gezerken daha Japonya'da yaşama düşüncemin, yaşayabilir miyim, yaşayamaz mıyım, bir ülkeyi gezeyim, nasıl olacak, evlenmemişim. İşte yollarda böyle el emeğiyle bir şeyler yapıyorum hem de geziyorum. Bunlar o dönemden tarihi söyleyeyim mi size? 2019'un sonları. Japonya'da işte yaşayabilir miyim, nasıl olacak derken, kara düşünürken ben de bunları yaptım ki bir yerden para gelmesi lazım ki bu sayede ben Japonya 3 ay gezdim bisiklette. Sırtımda 30 kilo yük vardı. Alabilirsiniz, istediğinizi alabilirsiniz. Tane başına 10.000 yen alacağız arkadaşlardan, okul hesabından düşeriz. Ayşe Hanım siz de gelin. Teşekkür. Ben geçen sefer de aldım ama Hiç sorun değil. hakkını yemeyeyim Yok. başkalarının. Bunlardan bende torba dolusu var. Böyle önemli zamanlarda çıkarıyorum. Mavi alayım. Tatlı. Nazarlı olanı aldı. İşini bir yana. Oldu. Tamam. Abi. Kıymetli arkadaşlara takdim ediyorum. Hayallerinizi gerçekleştirirsiniz arkadaşlar. Bu okulun bir hizmeti mi, sizin bir hizmetiniz mi? Benim gönlümden kopan. Gönlünüzden koptu. Instagram'dan okulun olduğu şeyden takip edersiniz arkadaşlar. Hem Mehmet açıklama. Akademi Japonca Dil Okulu. Arayın. Instagram'ını hem açıklama kısmına koyacağım. Altıda yazıyorum. Arkadaşımız Fransız bu arada, bahsetmedik ama. Parle français. Bitti benim Fransızca bitti. Je ne paye bir şey. Bizim kanal internasyonel bir kanal arkadaşlar. Parle français. Biz Evet. arkadaşlar Fransızca konuşacağız. Je m'appelle ismim Cem. Parle français de Fransızca biliyor musun değil mi? Indila'yı bilirsin. Indila şarkıcı. Homme de français. La Paris. Japoncadan girdik, Fransızcadan çıktık. İçimde bir ara. Lise zamanı. Yaşım. O konulara gireriz. Ben de hikaye çok da anlatırım. Ama siz bilirsiniz. Çok girmeyin yine de. Başınız yanmasın. Ne olur ne olmaz. Kesin buraları, kesin. Ayşe Hanım, sizi Takadona Baba Karakolu'ndan arıyorlar. Parle Fonse ile başlıyorum. Kanala konuk olan öğrenci arkadaşlar, ben böyle hayat hikayelerini böyle biraz çıtırdan da dinlemek, aktarmayı seviyorum. Çünkü dünyanın bir ucu. Geliyorsunuz dünyanın öbür ucunda. Japonya yabancılar için zor açıkçası. Burada işte uzun süre yaşayanlar olarak söyleyebiliriz ki sadece bir alışma süreci var. Buranın sistemine alışılırsa ama ömrünüzün sonuna kadar yaşayacağınız ülkelerden. Biraz arafta kalma durumu oluyor yabancı için. Özellikle bizler Türkler için Japonya'da. Onda daha yenisiniz. Daha belli bir süre sonra bunlar çıkacak ama olabildiğince tadını çıkarın. İmkanlar el verdiği kadarıyla gezin, eğlenin. İmkanım olsa herkese bir sakura. Parle français abimizden başlayalım. Bonsoir mademoiselle değil, monsieur. Hangi rüzgar attı? Fransa'da mı yaşıyordun? Fransa'da yaşıyordum. Zaten Fransa'da doğdum. 2 sene önce Japoncayı öğrenmeye başladım. Kısım bıraktım. Security guard. Güvenlik görevlisi yani yapmaya başladım. Ondan sonra normalde ben Fransa'da lisans yapacaktım IT üzerine. Lisansı ben burada yaparım. Gelme sürecinde bir kafama bir şey koydum. O da dil sektöründe. Hem IT sektöründe hem dil sektöründe yani böyle bir planlarım var. Uzun süre sen burada biraz dilde öğrendikten sonra kalmak istiyorsun. O alanda ilerlemek istiyorsun anladığım kadarıyla. Kalacağım mı onu bilemem. Belki burada, belki Fransa'da. Tecrübe diye mi bakıyorsun? Burada geçin. İşte tecrübe olarak şimdi 2 senelik buraya tecrübe yapmaya geldim. İnşallah. Japonya'nın Fransa ile ilişkileri iyi. Evet. Gerçekten iyi. Daha Meiji dönemine kadar uzanıyor. Rehberlik de yaptığım için arada anlatıyorum. Meiji İmparatoru Fransa ile ilişkileri çok iyi tutmuş. Fransa'dan geliyorum deyince
sugoi deyip başlıyorlar. Yani bir garibime gidiyor. Türk olduğum yani söyleyince böyle bir... Duruyorlar. Burası içimizde bir yere kamerayı devralayım. Ben Japonya'yı gezdiğimde köyler, kasabalar diyeyim. Fransızların açtığı işte pastaneler, işte fırıncı, butik bir yer açmış. Kimisi çiftçi. Japonya'nın genelinde gördüğüm en yaşayabilen millet Fransızlar. Enteresan şey. Her bir köşede böyle irili ufaklı Fransızlara denk gelmiştim. Köye, kasabaya da gitsen Türk gibi değil de Fransız gibi düşünürsen aslında uzun süre hayatın sonuna kadar kalabilirsin. Gözlemimi anlatıyorum. Evet, sıradaki Japonya sevdalımıza geçelim. Hangi rüzgar attı Japonya'ya? Ben öğretmenim. Burada da öğretmenlik yapmak için geldim. Çok olmadı daha. Alışma sürecindeyim şimdi. Alışması çok zor bir ülke olduğunu düşünmüyorum. Kurallar, sistem, çok kalabalık bir şehir. Bazı şeylerin akabilmesi için işte insanlar ekstra dikkat ediyor Tokyo'da. Sıkıntı yaşamıyorsanız işte aman bu da böyle mi olur, üf bu kadarına da gerek yok falan demiyorsanız ya bence alışması ve yaşaması kolay bir ülke. Kaosun içinde böyle huzurlu bir akışta mevcut. Ne kadar oldu buraya geleli? 4 ay oldu. 4 ay bitti. Şu an bitiyor. Kolay alışanlardansın diyebilirim. Böyle yerden girince sana tabii zor sorularım olacak. Beni terse düşürdün. Alışılması kolay bir ülke dedi. Tamam, sisteme uyarsan değil de daha farklı ne söyleyebilirsin? Şöyle tavsiyelerim olsun diyeyim. Yani biraz geldikten sonra da tabii değişen şeyler oldu bakış açımda vesaire ama öncesinde anime imajla gelmek yerine daha çok mesela ben haberlerini takip etmeye başlamıştım. Bayağı gazetelerine falan bakıyordum. Günlük gazetelerinde haberler ne çıkıyor, işte insanlar nasıl yaşıyor, neler yapıyor diye. Günlük yaşamda işte Reddit'te olsun, YouTube'da olsun parlak imajın biraz arka tarafına, karanlık yüzünü de biraz alışıp ona öyle hazırlık yapıp gelince akıyor. Bir de şimdi biz Türkler biraz çok yakın mesafeli insanlarız. Burada biraz insanlar birbirine karşı mesafeli. O mesafeye hazırlıklı olmak gerekiyor. Beklentiyi yaşam kalitesi olarak yüksek tutup yaşanma kolaylığı olarak bayağı bir zor olacağını beklemek gerekiyor. Yani mesela trene binmek bile aslında bir mesele burada. Trende hangi yerde duracağını falan böyle bilmen gerekiyor. Shirabe Jisho gibi sözlükleri falan kullanmalarını buraya gelince tavsiye ederim. İlerisi için senin düşüncen burada öğretmenlik mi? Onu Evet. sürdürmek. Öğretmenlik İngilizce dilini kullanabileceğim, günümü geçirebileceğim herhangi bir işte olabilir aslında ama öğretmen olarak geldiğim için tabii bildiğim işi yapmak tercihim olur. Gaijin Pot Jobs var. Türkiye'de oradan bayağı iş bulmuştum. Hatta buraya gelince birkaç mülakata da gittim orada. Gaijin Pot Jobs çok aktif öğretmenler için. Dave's Cafe var. Dave's ESL Cafe. Bu sadece öğretmenler için açılmış. Sonradan biraz daha böyle yayılmış. Hatta orada işte insanlar ben evi de oradan bulmuştum bu arada. Çünkü burada ev bulmak da bayağı zorlu. Ben gelmeden 3 ay önce aramaya başlamıştım evi. Zor oluyor. Ha, çok iyi bir ev buldum ben ama. Ev konusunda genel olarak kolay geçiren var mı? Benim için bayağı bir zordu. Ayşe Hanım'ın önerdiği Able. Able. maksimum bir fiyat koydum. 80.000 verebilirim dedim. Tamam dediler. Ben dedim 6 kilometre 5 kilometre yani okuldan mesafe. Eyvallah dediler. Buldular yani 2-3 tane ev buldular bana. Kaç metrekare? Benimki 30 metrekare. 30 metrekare. Buraya yakın mı? Buraya yakın. Takadonogava istasyonuna yakın. 8 dakikada buraya 8 geliyorum. dakika. Ne kadar veriyorsun kira? Kira 80.000 yen. 80.000 yen. yen. Normalde 55.000 verecektim. Son anda böyle 80.000 yani 85.000 yene Bina mı? geleneksel bir yerde. Türkiye'deki arkadaşlara söylüyorum. Buraya gelince kafanıza şu 85.000 yen vereceğim yani koymayın. Kirasını 5 veya 6 kat da yani verebilirsiniz bir anda. Ha, depozito mu istediyor Depozito vesaire? İlk girişte 450.000 yen vermemiz lazım. Ne parası mesela o? Depozito veriyorsunuz. Onun dışında sigorta paraları oluyor işte yangın sigortasıdır vesaire vesaire. Onun dışında emlakçıya bir komisyon veriyorsunuz. Ev sahibine teşekkür parası oluyor. Eve girme parası oluyor. Temizlik parası oluyor. Bunların hepsini ilk başta bir ödemeniz gerekiyor. Genelde kiranız neyse onun 3 veya 5 katını ilk başta vermeniz gerekiyor. Yani kiranız ne kadar fazlaysa giriş ücreti o kadar fazla oluyor. Yabancı olduğunuz için bir giriş ücreti fazladan öde diyenler olabiliyor. Belki sizin kiranızın artmasının sebebi de yabancı olduğunuz için ev sahibi kabul etmemiş olabilir. Onun da etkisi var. Yabancı olunca kabul etmemelerinin de en büyük sebebi şimdi buraya ilk defa geldiğiniz için gelir belgesi vesaire gösteremiyorsunuz burada bir. İkincisi evin kontratını bitirmeden bırakıp kendi ülkesine dönen yabancılarda olduğu için ev sahipleri kendilerini güvenceye almak adına bir kira fazladan alabiliyorlar. Bir kısmını sadece alabiliyorsunuz ama çok küçük bir kısmı dönüyor yani. Onu şey gibi düşünmeyin. Bir nevi hibe oluyormuş Evet. gibi bir
durum. Benden de aldılar. Bizde vardı ya depozito gibi, hani eve bakar sağında solunda bir 40 dökük varsa parayı bir miktar geri verirsin. Bizim evde de aynı bir durum var. Sağda solda bir bozulma, kırık tarzı bir şey var. Eşim dedi ki merak etme, bir 2-3 bin dolar gitti. Minimum bizden bir 40 dökük yerler olduğu için 1 milyon yene yakın çıkarken para gidecek. İçiniz acıdı değil mi? Bir de bana sorun. 1 milyon yen, 1 milyon yen, 1 milyon yen de. Daha yeni taşındığım için depozitomun bir kısmını geri aldım. Şaka gibi gerçekten. Girerken 350-400 bin yene yakın bir para vermiştim. 50 bin yen bile geri vermediler, öyle söyleyeyim. Öyle unutun paranızı yani. Sağını solunu her yerini bayağı kontrol ediyor. O konularda biraz sıkıntılılar ya. Yani 11 bin dolar mıydı? 11 bin dolarla falan gelmeyin. Çünkü burada okul parası var. Toplam yani toplu para vereceksiniz eve. Bir de aylar boyunca belki iş bulamayacaksınız. Yani buraya gelip de 5-6 ay geçirip ondan sonra geri Türkiye'ye yani dönmek zaman kaybıdır. Biriktirin paranızı. Ondan sonra gelin yani. Nishi Tokyo. 20 dakika mesafede. 14 metrekarede yaşıyorum ama evin sistemi çok iyi olduğu için böyle sanki 2 oda bir salon gibi Hissettirmiyor, yapmışlar. doğru. Kira ne kadar? Kiram benim 48 bin yen. Mesela fatura ne kadar Fatura, geliyor? su işte 3 bin 4 bin yen geliyor. 10 bin yeni geçiyor mu hepsi? 10 bin yeni geçmiyor. Herkese sorayım. Ortalama aylık 100 bin yen gidiyor değil mi? Minimum ama. Minimum gidiyor. Ben direkt biraz dertli baktınız ev konusuna da. Evet, ben bayağı bir o konuda sıkıntı yaşadım. Ayşe Hanım bana şey demişti, emlakçıları vermişti, şirket vermişti. Süreç 2 hafta sürdü, 3 hafta ocaklara geldi, tam son zamanlar geldi, mail attılar. Bu ev iptal oldu. Bir sıkıntı yaşadık. İptal edildi. Arkasından Able şirketiyle görüştüm. Ben biraz açıkçası tasarruflu şey yapmak istedim. Yani paramı idareli kullanmak ve dikkatli olmak istiyorum. Yani çünkü burada neyle karşılaşacağımız belli değil. Kira vereceğiz. Burada ilk zamanlar nasıl geçecek herhangi bir şeyden dolayı birazcık kirayı kısınca böyle bir şey yaşamış olabilirim hani emlakçılarla ilgili. Buraya geldikten 2 hafta içinde adres kaydı yapmanızı isteniyor sistem sizden. Yoksa size bir problem çıkartıyor. Ücret bir cezası var galiba. Ve bunun için gittim sokak emlakçı arama moduna girdim yani. Gittim bir tane emlakçıyla tanıştım. Ben evi istiyorum dedim. Durumu anlattım. Bu da kendi şirket evlerinden bir tanesini şey yaptık. Bu evi sana verebilirim. Yönetim ücreti dahil 57 bin yen. Bölge neresi? Bölge Böyle Saitama'da. Saitama. Uzak olsa da benim için bir yandan güzel oldu. Tabii hızlı tren. Metrekaresi ne kadar? 16 metrekare. 16 metrekare. Kira bir daha söyler misin? Kira. 57 bin yen. 57 bin yen kira, 16 metrekare Saitama'da. Depozito istemediler ama benden 2 aylık kira ile birlikte 295 bin yen para aldılar. İşte anahtar parası, bu garantör şirket var. Garantör şirket kendi parasını aldı. Geri gelmiyor. Gelmeyecek. Yani gidiyor Onlar- artık. Japonya'ya hangi rüzgar attı? Ben- Hangi hayallerle geldiniz? Ben normalde devlet memuruydum. Öğretmenim ben de Milli Eğitim Bakanlığı'nda. Bir sene farklı bir dünyada yaşamak istedim. Yani farklı bir ortamda yaşamak istedim. Letonya düşünüyordum. Sizin videolarınız olsun, Ayşe Hanım'la çektiğiniz videolar olsun, onlar karşıma çıktı. Sonra Japonya'nın ucuz olduğunu yani artık hesaplamaya başladım. Ben Temmuz'da gelmiştim mesela, bir ay kaldım. Giderler Türkiye'dekiyle aynı olmuş durumda neredeyse. Bir sene sonra ülkeme geri döneceğim, öğretmenliğe devam edeceğim. Burada bir deneyim kazanmak istedim. Ne öğretmeniydiniz? Makine öğretmeniyim, meslek lisesinde makine öğretmeniyim. Makine öğretmeni. Evet, makine öğretmeniyim. Çarşamba günü de işe başlayacağım. Aa ne güzel. İşte izakaya'da bir tane iş buldum. O kültürü görmek istiyorum. Benim amaç kültürü görmek ve temel düzeyde bir Japonca öğrenip, deneyim kazanıp ülkeme dönmek istiyorum. Tabii güzel. Daha mesela böyle yolun başındayken böyle bir iş konularına girmek de başta zor olabilir ama sonradan büyük bir avantaj Evet, sağlıyor. yani okulda bizde bir şeyler öğretiliyor, kurallar öğretiliyor, dil öğretiliyor. Ama işin içine girersek, insanlarla etkileşim haline geçersek daha verimli olacağını düşündüm. Yabancıların da biraz Japonya'da yaşarken baktıkları bakış açısı biraz böyle. Avustralyalı olan, Fransız. Genelde böyle bir sene, 2 sene böyle tecrübe diye bakıyor. Hiç kafaya takmıyor. Geri dönüyor. Deneyim diye bakıyor. Bizde durum biraz daha ekonomik, daha para kazanma temelli olduğu için farklı olabiliyor. Ama bakış açısı da güzel. Yolo Japon. Yolo. İngilizce yaptım. İşte bir video istiyorlar benden hani kendini tanıtmak için. Orada Japonca kendimi tanıttım işte. İsmimi, işte ne yaptığımı, amacımı söyledim. Resident kartımı gösterdim burada. Kaldığıma dair kartımı gösterdim. Orada çalışma iznim olduğunu gösterdim. Onları gösterince çeşitli işlere başvurdum. Onlar da İngilizce çok fazla bilmiyordu. Ben de Japonca bilmiyordum. Ortak böyle bir çeviriyle falan bir iş buldum. İzakaya'da hem basit yemekler yapacağım hem de orada destek olarak. Ne kadar ücret söylediler sana? Saatlik ücret 1300 yen söylediler. Saatlik 1300 yen. 1300 yen. Bölgeyi söylersen hangi işi? Bölge Saitama mı? Tokyo'da. Bana saatleri verdi. İşte akşam 6 ile 11 arasında. Toplamda haftalık 21 saat çalışacağım. Beğenirlerse 28 saate sınırları zorlamak için
Elimizden geleni yaptık. Kendim hakkında bilgi verince samimi buldular beni de orada. Güven verdikten sonra adam dedi biz seninle çalışmak istiyoruz dedi. Sizi tanıyabilir miyiz? Hangi rüzgar attı sizi Japonyalara? Ben yazılım geliştirici olarak çalışıyordum. İhtiyaç olduğunu gördüm. Ben buraya kendi işime devam etmeye geldim. 2 sene dil kursu için vize aldım. En uzun vize o çünkü. Vize sürecinde sen bir zorluk yaşadın mı bu öğrenci vizesinde, başvuru sürecinde? Hayır, direkt veriyorlar. Kasım'da belgeler iletildi. Şubat 19'da zaten sonuç açıklandı. Sorun yaşayan var mı vize süreciyle alakalı? Kimse vize süreciyle alakalı sorun yaşamıyor. Japonya'nın hem öğrenci vizesi alması kolay hem dilini öğrenmesi kolay. Önce dili öğrenmek çünkü dil olmadan burada işe girilmiyor. Sadece global firmalarda iş bulabilirsiniz İngilizceyle. Rekabet daha fazla. Güzel, umarım istediklerini sen de Japonya'da yaparsın. Güzel, eğlenceli, bilgi dolu, hayat hikayeleriyle dolu Human Akademi okulumuzun, Japonya Dil Okulumuzun serisi 1. bölümü bu şekildeydi. Biraz giriş. Emekli son videolara kadar gideceğiz. Kontratımız el verdiği kadarıyla Human Akademi arkaya böyle selam et. Tekrardan teşekkür ederim arkadaşlar. Geldiniz, her birinize teker teker teşekkür ediyorum zaman ayırdığınız için. Sormak istediğiniz bizlere bir şey olursa Ayşe Hanım'a bana yazabilirsiniz. Elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız her birine. Ayşe Hanım'a da istediğinizi sorabilir değil mi? Çekinmeden sorabilirsiniz. Ayşe Hanım'a sürekli mesaj atıyoruz zaten. Her ihtiyacımızda kendisi sağ olsun. Kimisi böyle yardımcı olmaz ama biraz Ayşe Hanım'ı övmek için söyleyeceğim. Gerçekten yardımcı oluyor yani. Tabii siz daha iyi. Bütün belgelerimizi tek tek kontrol ediyor, şurayı düzelt diyor, buraya geldik. Hani hastaneyle ilgili bile soru olduğu zaman, buradaki hastane sistemi bilmiyorum mesela. Ayşe Hanım'a yazdım. Orada da yardımcı oldu. Her durumda aslında her işimizi neredeyse çözüyor kendisi. Sağ olsun. Ben de teşekkür ederim. Böyle hepimiz Ayşe Hanım önünde eğilim. Arigato gozaimasu. Ya işiniz olduğun için demiyorum. Gerçekten ilgileniyorsunuz. Benim bu Human Akademi'de videoları çekmeme de vesile olan kişi kendisi üzerinden böyle bir ilerlememiz oldu. Bir de buraya gelince bir kimlik kartı alıyorsunuz. My Number kartı diye. My Number kartınızı fiziksel olarak bir an önce alın. Aldıktan sonra Tokyo Metropolitan 11.000 yen veriyor. Ben hatırladım. Biz de almışız. Şehit sonrası Teşekkürler güzel bilgi için. Güzel böyle ince bilgileri almak için bilgilerini benden alabilirsiniz. videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı ve 11.000 yeninizi almayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın diyorum. Kaçtım.